Dünyanın hiçbir ülkesinin tanımadığı Transdinyester'e yolculuğumuz başladı. Bu para buradan başka hiçbir ülkede kullanılmıyor. Yani çünkü tanınmıyor ülke. Parasını nasıl tanınsın? Telefon hattı da yok. Yani kağıt üstünde böyle bir ülke yok. Sovyetler dağıldığında biz hala Sovyetiz diyor burası. Bakın amblemlerini görüyorsunuz. Orak, çekiç, buğday. Hayatımda ilkleri yaşadığım bir gezi oluyor şu ana kadar. Sanki bir Netflix dizisinde hani Çernobil dizisi vardı ya, onun setine gelmişiz gibi. Dünyanın en büyük Lenin heykelinin şu an önündeyim. Burada kredi kartı geçiyor mu? Geçmiyor. Hiçbir kredi kartı geçmiyor. 5 dolara yemek yiyoruz. 100 kilometre daha gidersek Odessa, Ukrayna. Bu da mı Sovyetlerden kalan bir gelenek acaba? Острове очень интересная жизнь. Кража очень-очень редко. Ne doğalgaz ne de elektrik faturası ödüyorlar. Hala biz Sovyetler sisteminde, rejiminde yaşıyoruz diye iddia ediyorlar. Sizlere iyi seyirler. Bana da zamanda yolculuk yapacağım bu Moldova'nın Transdinyester bölgesinde harika bir günüm olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Moldova ayağına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir bölüm hazırlayacağım ki daha önce muadirini görüp de ya şuraya benziyormuş diyebileceğim bir yer olmayacak bu. Öyle bir yere gideceğiz ki dünyanın tanımadığı, adamların hala 80'lerde 70'lerde yaşadığı bir ülke göreceğiz. Kendi ordusu olan, kendi parası olan, kendi yönetimi olan ama hiçbir kimse tarafından tanınmayan, sanki dünyada varmış da yokmuş gibi olan Transdinyester'e gidiyoruz. Oh be, ismini doğru söyleyebildim. Çünkü dersime çok iyi hazırlandım. O kadar farklı bir yere götüreceğim ve zamanda yolculuk yapacağız ki sizler ekranlarınızın başında çok keyif alacaksınız. Ben de küçük bir çocuk mutluluğuyla bu daha önce muadilini görmediğim bir yere gideceğim. Gece uykumdan uyandım. Anlatamam yani, böyle farklı bir yere gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten de eski Sovyetler izlerini görebileceğimiz ve adamlar hala bir Sovyetiz dedikleri bir yeri size göstermek benim için büyük bir onurdur. Moldova'ya gelme amaçlarımdan bir tanesi buydu. Bir tanesi de Gagavuzya Türklerini görmekti. Onu sonraki bölümlerde gösteririm. O yüzden şimdi önce bir videoyu durdurun. Kanala abone olup bildirimleri açıp güzel de bir Deniz biz de daha önce görmemiştik. Eline emeğine sağlık, iyi yolculuklar yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Zamanla yolculuk yapmak için sizi buralara götüreceğim ama bugünkü planımız sadece burası olmayacak. Dünyanın en uzun, en derin, tam anlamıyla ben de doğrusunu bilmiyorum, böyle şarap mahzenlerinin olduğu, kesinlikle Moldova'da görülmesi gereken yere de götüreceğim sizi. Yani harika bir yolculuk yapacağız. Moldova bildiğimizden çok daha fazlasıymış. Hep birlikte bugün buna şahitlik olacağız. Sizler ekranlarınızın başında, ben de böyle keşfede yollarda sizlere bunları aktaracağım. Heyecanlanacağız. Hazırsanız hanımlar beyler, sizlere iyi seyirler. Bana da zamanda yolculuk yapacağım bu Moldova'nın Transdinyester bölgesinde harika bir günüm olsun. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şimdi oteli değiştirmiştim. Radisson Blu'ya geldim. Burası tam kentin merkezinde. Bakın, eğer bir gün olur da Moldova'ya gelirseniz Kişinev'e, burada kalın. Çok beğendim. Diğerinden çok daha iyi, çok daha konforlu. Kahvaltısı falan harikaydı. Zaten çalışan bir dünyada Türk var. Kahvaltıyı böyle bir yerde yapmıştık. Baksanıza şuranın güzelliğine. Bir yandan da piyano çalıyor. Ben zaten şimdi yine size bu gezimin bütün özetini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız, nerede kalırsınız, ne yaparsınız. Bütün dünya turunda olduğu gibi bu şekilde en azından merkezi otelleri en ucuzundan pahalısına kadar sıralayacağım. Burada kalın. Çok seversiniz, böyle güzel yerler var Kişinev'de. Asla zorlanmazsınız ama burası favorim oldu kaldığım oteller içinde. Şimdi birazdan araç geliyor. 1,5 saatlik bir yolculuk olacak. Ülkenin doğusuna, Ukrayna sınırına kadar gideceğiz. Başlasın. Şimdi araba geldi. Bu geziyi öyle gidip de sadece Transdinyester'i gösterip size çok hızlandırılmış bir şekilde anlatırdım. Ama size harika kapsamlı bir bölüm yapmak istiyorum. Çünkü burada yaşayan bir Türk'le tanıştım. 10-15 yıldır burada yaşıyor ve ülkeyi çok iyi biliyor. O yüzden çok dolu bir video hazırlamak istiyorum. Hem gezilecek yerler, hem kültür, hem görmeniz gereken, gastronomi anlamında tatmanız gereken detaylara kadar güzel bir şey olsun istiyorum. Muzaffer'le de tanıştırırım gün içerisinde. Aracımıza bineceğiz. Şimdi o su almaya gitti. Güzel bir yolculuk başlıyor.
Dostlar çok güzel böyle yolculuk yaptık. Şu anda Mineş Timiç, dünyanın en uzun şarap mahzenine gelmedik. Çünkü ona bir sonraki bölümde izleyeceğiz. Fulldü. O yüzden sonraki bölümde aktaracağım size Moldova'nın olmazsa olmazı. Moldova dedim ya, aynı zamanda gastronomi ülkesi. Ülkenin dört bir yanına kaleler kurmuşlar, mahzenler kurmuşlar, şarap üretiyorlar. Hatta Transdinjer'e gittiğimizde de size orada anlatacağım bazı markalar var. Onların da en büyük üreticilerinden bir tanesi Moldova. Buradan batıya ihraç ediyorlar. Şimdi geldiğimiz yerin ismi Mimi, Castle Mimi diye bir yer. Burası çok ünlü. Genelde Türkler buralara gelip gezmiyorlar. O yüzden ben bir gelip göstermek istiyorum Transdinjer'e giderken. Bakın önce bir abi bunu çok güzel nasıl başardınız? Yani her şey zenginlik, para değil işte. Şu kültür bile benim en çok hoşuma giden şey oldu Moldova'da. Hadi gelin bu kaleyi gezelim. Moldova'da böyle çok güzel yerler de göreceğiz. Sıcak ki dışarısı, yanıyor şu an hava. Oo, ne kadar güzel bir yermiş. Bakar mısınız? Böyle bir kale. Fransızlar kentin içerisinde birçok yapıda aslında esinlenerek yapılmış. Burası da kale anlamında yaptıkları en iyi yerlerdenmiş. Burayı gezmek, görmek gerekiyormuş. Üzüm bağları olarak her yerde üzümü çok iyi değerlendirmişler. Sovyetler döneminde özellikle 70'lerden 80'lerden sonra ülkede aslında alkol içilmesin diye üzüm bağları falan burada yakılıyor. Ama bazı işte o dediğim en uzun dünyanın Guinness Rekorlar kitabına giren tünelinde mesela anlatırım sonraki bölümde. Böyle 50.000 şişe falan koruyorlar. Hadi buraya gezeceğiz şimdi bakalım nasıl bir yer. Bakın şimdi haritada da size uygulamalı olarak göstereyim. Ülkede buradayız. Hemen Türkiye burası. Moldova hiçbir kıyısı yok. Ukrayna'nın direkt batısında ve ülkenin de batısında Romanya var, görüyorsunuz. Biz şu anda başkent tam ülkenin şu ortasındaki Kişinev'den şuraya kadar geldik. Yani Ukrayna sınırına doğru ilerliyoruz. Gideceğimiz o Transdniester bölgesi komple şurası. Ve yol üstünde de böyle bir dünya, dediğim gibi çok önemli şarap noktaları var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü burada aslında şarap bir gelenek, kültür, halkın ayrılmaz bir parçası. 5000 yıldır bu kültürü ve kadim kültürlerini devam ettiriyorlar. Bunu görmezseniz aslında Moldova'nın bu parçası, puzzle'ın parçası eksik kalmış olabiliyor. Kendilerine ait üzümleri var. Tabii ki işte Merlot, Chardonnay ya da Cabernet Sauvignon gibi üzümleri bulabiliyorsunuz. Ama buraya has olan Rara Neagra, Diorica gibi böyle özel üzümleri var. Zaten dünyanın en büyük şarap mahzeninde burada dedim ya 2 milyon şişe yaklaşık olarak bunların birçoğunu görebileceğiniz noktalardan. Bu birazcık daha hem gastronomi hem de kültür gezisi gibi birazcık günümüzü başlattığımız detay oldu. Şimdi grupla gezmeye başlayacağız. Bizi kaleyi gezdirecekler. Sonra da Transdniester'e doğru yolculuğumuz başlayacak. Bunu da bir görelim bakalım nasılmış. Burası neden önemli biliyor musunuz? Zamanında Mimi adında bir vali, buranın eski valisi Fransa'ya gidiyor ve orada şarabı öğreniyor. Sonra buraya getiriyor bu şarabı ve burada büyütmeye başlıyorlar. Burası Moldova'daki tek kale olarak ziyaret edebileceğiniz mahzen. Diğerlerinin hepsi yerin altında. Ve Sovyetler döneminde bütün şaraplar buradan üretilip Sovyetler buradan besleniyormuş. Transdniester de konyak üreticisiymiş. Aslında bu yerler o dönemin Sovyetlerin alkol merkezleri olarak biliniyormuş. Ta ki 1970'lerden 80'lerde buradaki bağları Gorbaçov alkol çok tükettiklerini fark ettiği zaman engellemek adına bütün bağları talan ediyor, yok ediyor. Ama günümüzde hala tabii ki bu kültürü devam ettiriyorlar. O yüzden Sovyetleri besleyen alkol konusundaki yerler bunlarmış. Bunu niye anlatıyoruz? Çünkü özellikle bu coğrafya alkolüyle meşhur ya, işte aslında bir nevi hani acıları unutmak için morfin bazılarında dindir, bazılarında alkoldür ya. Sovyetler döneminde besleyen yer burasıymış işte. İçersiniz, içmezsiniz ama Moldova'nın böyle bir kültürü var. Gelmişken kesinlikle görülmesi gereken ve en çok sattıkları turlardan bir tanesi bu. Bu zaten eksik kalmaması gereken bir detaydı. Aşağıda böyle demir parmaklıklar vardı küflenmiş. Onun arkasında 1800'lerden kalan bir şişe şarap vardı. Fiyatı 100.000 euroydu. Almanlardan kalan bir şarapmış o. Şimdi böyle bir alana geldik. Çok güzel yapmışlar. Yani şatonun içerisinde size bu tecrübeyi, deneyimi baştan sona anlatıyorlar. Şimdi tadım yaptıracaklar. Çok güzel bir mekan yapmışlar. Hem tarihi hissettiriyorlar, anlatıyorlar hem de aynı zamanda deneyimleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir tadım yaptık. Buralara kadar gelmişken bu kültürü de bir deneyimlemek lazımdı. Havanın da sıcağı yavaş yavaş kırılmaya başladı. Gerçekten yaz ayında Moldova'da bu kadar sıcak bir hava beklemiyordum. Bu kültürü de ucundan biraz tattıysak hadi artık hayalet ülkeye, dünyanın hiçbir ülkesinin tanımadığı Transdniester'e yolculuğumuz başladı. Çok yakınız zaten. Buradaki mesafeler çok uzak değil. O yüzden bir 15-20 dakika sonra varmış olacağız. Şimdi sınıra doğru gidiyoruz. 30 dakikalık yolumuz var.
Sınırdan da geçmemiz lazım. Orası sonuçta bir ülke. Bildiğiniz bakın Moldova'nın içindeki o bölgeye girmek için pasaportla gireceğiz. Yollar gayet güzel. Şu ana kadar bir sıkıntı görmedim. Rahat bir şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Şimdi Moldova'dan başka bir ülkeye geçiyormuş gibi hissiyatını sınırlar varmış gibi olan kapılar ve askerle polisten anlıyorsunuz. Tabii ki onları çekmiyorum. Resmen başka bir ülkeye giriş yapıyoruz şu an. Hiç kimse tanımasa da. Sınır gibi bir şey var. Çekmeyelim. Bu kadar yeter. Araba pasaportu mu? Pasaport, oto. İlginç ya. Bakın amblemlerini görüyorsunuz. Orak, çekiç, buğday. Ülkeye giriş yapıyoruz. Az önce buradan itibaren çekim yapmak yasak dedi abi. O yüzden yapmadık. Pasaport kontrolünden geçtik. Ve şu anda artık dünyanın hiçbir ülkesinin resmi olarak tanımadığı Transdinyester'deyiz. Ve Moldova'dan çıktık, ülkeye girdik. Moldova'dan hiçbir şeye bakmadılar ama ülkeye girerken arabaya falan baktılar yalandan. Pasaportunuza bakıyorlar. Bize kağıt vermediler mi abi? Bu ülkede Kağıt verdiler. Ha, onda mı kağıtlar? Ha, burada. Bu kağıtlarla mesela Type of Arrival 5. ayın 8'ine kadar 3-4 günlük kalabiliyoruz. Mesela. Bu artık bizim bu ülkedeki giriş çıkış belgemiz. Bu kaybolursa ülkeden çıkamıyorsun. Artık yeni bir ülkedeyiz. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir ülke içinde özel bölgeye gidip sınırdan geçtik pasaportla ve bu ülkeyi kimse tanımıyor aslında. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Bu hayatta bir kere yaşanacak bir şey. Umarım güzel bir gün olur. Geldik. Ülkeye ilk girdiğiniz anda değişen hiçbir şey yok şu an için. Ama birazdan başlayacak. Bakın, yemin ederim hayatımda böyle bir şey ilk defa şahit oluyorum. Film seti gibi bir trolleybüs görüyorsunuz. Ne kadar eski. Bunun gidebilmesi bile mucize. Alfabeler değişti. Her şey eskidi. Yani 100 sene öncesini yaşıyoruz resmen. Bir şey de anlatasım gelmiyor şu an etrafa bakmaktan, biliyor musunuz? Baksana, biz eski Sovyet tankı. Bender Kalesi'ndeyiz. Transdinyester'e girerken bizden tabii ki önce bir izi görmek lazım. Bender Kalesi'ni görüyorsunuz arkamızda. Kanuni buraya geliyor. Yanında da Mimar Sinan'la beraber. Bu hatta Mimar Sinan'ın en son ve tek yaptığı kale olarak biliniyor. Başka da o muadili yokmuş. Burası niye önemli? Bu nehir Karadeniz'e akıyormuş ve stratejik noktadaymış zamanında ve biz de buralarda hüküm sürmüşüz. Ruslarla savaşılmış. O kısmı çok detaya girmeyeceğim ama içeride bizden eserler de var. Fotoğraflar var, göreceksiniz. Onu göstermek istiyorum. Buralara kadar gelmişken 400-500 sene önce de buradaki izlerimizin peşine düştük. Birazdan kentin merkezine girmeden önce burayı görmeniz gerekiyor. Olmazsa olmaz yerlerden bir tanesi. Böyle bir kale sizi karşılıyor. Bakalım içeride neler var. Ben de çok heyecanlıyım. Ne göreceğimizi merak ediyorum. Kalenin içine girdik. Bakın hemen şurada zaten Osmanlıca yazıları görüyorsunuz. Şöyle içeriye doğru gidelim. Haritayı. Moldova'nın tek Karadeniz'e akan nehri miydi abi burası? Evet. O yüzden çok değerli değil mi? O yüzden çok değerli. Dniester Nehri buradan direkt Karadeniz'e çıkıyor. Şu an hala günümüzde bile Moldova için çok değerli. Şu anda Muzaffer'le geziyoruz. O da kaç sene oldu buraya geleli? Yani yaklaşık 1,5 yıldır buradayım. Ama tabii ki de burada öğrencilik dönemimizi vesaire de sayarsak 2009'dan beri diyebiliriz. Zaten gün içerisinde birçok kez kendisini göreceksiniz. Videolarda tanıştırayım dedim öncesinde. Sonra detaylara yine gireriz. Öğreneceğimiz çok şey var. Onları beraber böyle gezip keşfediyoruz. Size aktarıyoruz ki Moldova'ya dair her şeyi biliyor olun. Ben çok şu an besleniyorum. Beslendikçe de size aktaracağım. Çok güzel bir yolculuk oluyor. Yani Moldova'yı sadece gece hayatı şu bu olarak düşünmeyin. Genelde hep böyle düşünülüyor. Gastronomi, kültür, işte eğlence, tarih, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Ben şu heyecanın en sonunu videonun sonunda paylaşacağım sizlerle. Gerçekten Transdinyester için bile buraya gelir miydim? Videonun sonunda yorumlayacağım bakalım. Zamanda yolculuk anlamında. Şimdi kalenin içerisinde dolaşırken sizi böyle koca bir alan karşılıyor. Etraftaki kulelerden çok güzel bir aslında fotoğraflık da bir manzarası var. Çok mu işkence yapılıyormuş burada? Zamanında burada kale kimin eline geçerse geçsin çok fazla zulüm yapılmış. Tabii Osmanlı ile alakalı da hani burada çok fazlasıyla söylenti var. Tabii Rus İmparatorluğu döneminde de Osmanlı'ya uygulanan aşırı dozda bir şiddet olmuş. Ama bu kalenin en enteresan olaylarından bir tanesi İsveç kralının buraya sığınması.
kaldırılması. Hadi ya. Osmanlı sancağı altına girmesi ve Osmanlı'yı tabii ki de tırnak içerisinde Ruslara karşı kışkırtma. Birazdan içeri girdiğimizde beyefendiyi de sizlere göstereceğim. Tamam. Fotoğraf şu şey değil mi ya? Ben bir detay görüyorum şu anda. Nargilesini de içiyor galiba. Şurada ne yazıyor? Başka bir şey yok. Burası da müze kısmı. Osmanlı turası yukarıdaki. Açılınca değil mi? Vay be. İçeriye girelim. Burada İsveç kralı. Abi içeride bakın direkt zaten köşede kıyafetler kısmında görebiliyorsunuz burada detayı. Şurada fotoğraflar var. Bir dünya tarihi eser var. Onları tek tek gösterip sıkmaya gerek yok. Şimdi size anlatmayalım uzun uzun. O savaş döneminden de kesitleri böyle bir şekilde resmetmişler. Kalenin etrafında dolaşıp manzaraları izlemek istiyoruz. En yukarıya çıkıyoruz. Şurada işkence odaları falan vardı ama onları göstermek istemiyorum. Fotoğraflar falan da vardı. Hassas çünkü. Yukarıdan bir manzaranın nasıl göründüğüne bakmak istiyorum. Daha da mı çıkılıyor abi buradan? En yukarıya. Şurada da Dinyester Nehri'nin manzarası görünmeye başladı zaten. Buranın ismi Farsça'da nehir kenarındaki kent anlamına geliyormuş. Zamanında öyle koymuşuz. Ve şurada bakın insanlar nehrin kenarında yüzüyorlar. Çok güzel bir manzarası var. Gideceğimiz kent şurası mı? Çok güzel görünüyormuş. Real Madrid'i yenen Şerif futbol takımı bu statta oynamış ha. Maçları burada yapıyor. Abi şuna bak, demir bile eski ya. Burada hep o zaman her şey Şerif markasıyla oluyor. Evet, burada zaten iki tane Gagavuz kardeş. Aslında 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra Transdinyester'e gelerek buradaki yerel halka aslında destek vermişler. Daha sonrasında tabii kendileri Rus oligarklar tarafından desteklendiği için burada bir anda büyümüşler. Holdingler. Tabii holding. O yüzden hep Şerif mi göreceğiz her yerde? Her yerde Şerif görünüyor. Ben de onu şey sandım, yönetimsel bir şey sandım ama alakası yokmuş. Bildiğin holdingin, markanın ismiymiş. Abi dünyada kaç tane Lenin heykeli kaldı böyle? Baksana. Çünkü Sovyetler dağıldıktan sonra her yerde heykellerini yıkıyorlar. Lenin Sovyetleri kurarken o Leninizmi ideolojisini yayarken düşünsenize ne kadar büyük bir coğrafyaya hakimdi. Bugünse her yerde heykellerini yıkıyorlar. Burası ve birkaç ülke hariç. En büyüğü de buradakiymiş az önce gördüğünüz. Tam o mavi beyaz binanın güzelliğine bak. Sovyetler dağıldığında diyorlar ki biz Rusuz. Moldova da diyor ki hayır biz Romanya'yız. Romaniz. Aralarında çatışma başlıyor 92'ye kadar. Sonra diyorlar ki tamam siz burada kendiniz ne yaparsanız yapın. Başkentini de Tiraspol yapıyorlar. Diyor ki burada yaşayabilirsiniz. Ama Ruslar da diyor ki o zaman bir saniye. Ben diyor buraya askerimi de gönderirim. Her şeyi yapabilirim. Günümüzde 3000'den fazla Rus askeri var. Ve bu ülke Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasa da bu insanların Rus pasaportu da var, Moldova pasaportu da var. Bununla beraber günümüzde meclisi de var, ordusu da var, her şeyi var. Kullandıkları dil Rusça. Aslında bunlara ayrılıkçı oldukları için öyle söylüyorlar çünkü burada yaşayan Moldova zamanında. Diyor ki hayır diyor siz diyor Transdinyester'siniz. Yani ayrılıkçısınız diyorlar. Özel bir isim koyuyorlar. Ama aslında onların kendi isimleri var. Biz Transdinyesterliyiz demiyorlarmış. Bunu yeni öğrendim. Birçok kaynakta görmemiştim. Burası da müze gibi bir yermiş. En ünlü yerlerinden bir tanesi. Bunu çok fotoğraflarda görüyordum. Şimdi buraya gezeceğiz. Müzeyi taşımışlar o yüzden giremedik. Şimdi ben aslında içeride anlatacaktım size hikayeyi. Sovyetler dağıldığında biz hala Sovyetiz diyor burası. Bunu iddia ediyor ve bu şekilde yönetiliyorlar. Öyle ki burada kafanıza göre bir ev yapamıyormuşsunuz mesela. Devlet yaparsa eviniz oluyormuş. Hatta ne doğalgaz ne de elektrik faturası ödüyorlar. Yani aslında hala biz Sovyetler sisteminde, rejiminde yaşıyoruz diye iddia ediyorlar. Ve bunu aslında ülkeye girdiğinizde hiç anlamıyorsunuz eskiliğinin dışında. Çünkü neredeyse her şey aynı gibi ama değil. 100 kilometre daha gidersek Odessa, Ukrayna. Ve gidebiliyormuşuz mesela. Belki bir daha geldiğimde giderim ama şu an değil. Dedim ya size şarap ve konyak vardı diye. İşte konyağı da burada üretiyorlarmış. Sovyetleri alkol konusunda besleyen yer buraymış. Böyle yazılıyor. Yazılış şekli de bu. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu üretip satıyorlar. Üzerinde Transdinyester yazamıyor. Yine Moldova ihraç ettikleri zaman. Yasak çünkü. Burası bir hayalet ülke. Burayı hiçbir dünyada ülke tanımıyor çünkü. Yani kağıt üstünde böyle bir ülke yok.
Değil mi abi? Doğru söyledin. Aslında haritada da yok burası. Google'dan baktığında bir ülke olarak haritada göremiyorsun. Şimdi konyak ürettikleri yere geldik. Bu şekilde konyak üretiyorlarmış. Mağazaya geldik. Abi fiyatlara bakıyorum. Para birimlerini falan gösteririm. 5-6 dolara falan yaklaşık olarak bir şişe alabiliyorsunuz. Bakın her şey Rusça oldu artık. Romence bitti. Yine burada da şarap satıyorlar. 1 doları 17 gibi düşünün arkadaşlar. Yani 2 dolara falan bir şişe şarap. Hatta şu 2 dolar bile değil. İnanılmaz uygun. Şunlar, şu bir şişesi var ya 2,1 dolara falan geliyor aldığımız hediyelik eşya gibi. Yani ben o kadar yer gezdim. Bu kadar ucuzunu da gördüğümü hatırlamıyorum. Burada kredi kartı geçiyor mu? Geçmiyor. Hiçbir kredi kartı geçmiyor. Aa yok. Telefon çekmiyor. Telefon hattı da yok. Abi her yerde şerif var. Buranın holdingi aslında. Market de şerif, benzin istasyonu da. Yemek yemeye gidiyoruz. Sovyetler döneminin izini görebileceğiniz en ünlü restoran burası. Şimdi burada o dönemin yemeklerinden yiyeceğiz. Ay. Tamamen eski Sovyet konseptini yapmışlar. Şurada haritadan bir başlayalım. Bir görelim. Burada haritayı koymuşlar. Çok eski bir harita olduğunu anlıyorsun. Burada eski bir buzdolabı var. Stalin'in, Lenin'in fotoğrafları var. Yukarıda Rus motifli bir... Televizyonumuz var, radyomuz var sol tarafta. Abi detaylar o kadar çok ki başım döndü. Şurada Lenin'in. Biraz benzetmeye çalışmışlar. İçeriye girelim. Abi hayat tamamen devam ederken zamanda yolculuk gibi ama burada fotoğrafları var görüyorsunuz. Şurada bunu giyebiliyorsunuz. Kıyafeti var. O zaman Sovyet döneminin askerlerinin bir paltosu. Şurada yatakların olduğu bir kısım var. Deneyebilirsin mi diyor. Evet deneyebilirsin. Bunu da giyip poz çekebiliriz. Deneyelim bakalım. Okay. I would like to try it on. Tabii ki ben de Rusça olmadığı için. Abi ne kadar ağır. Soğukta korumak için çok ağır bir şey kullanmışlar. 5 kilo var bu. Bir zaman değil ama. Evet yanıyorum şu anda. Nasıl? Oo. Ver. Ha şapka da verecek. Şapkayı da verecek. Allah Allah. Oo. Nasıl oldu? Oldu mu? Vallahi o dönemmiş ya. Ama gerçekten Alırlarmış askere. gerçekten çok ağırmış. Bu birazcık müze gibi bir yer aslında. Evet. O dönemin hissiyatını yaşatmak için. Tabii etrafta bir dünya detayı olsa da ben en çok bunu beğendim. Şu an çok farklı hissediyorum. Bunu ben görüyordum YouTube'da falan videolarını. Gelip şimdi kendim denemiş oldum. Nasıl? Yazın yorumlara. Aşağısı Nike ayakkabı, üstümüz Sovyetler. Abi fotoğrafını da çeker misin? Instagram'da paylaşacağım. Oradan bakarsınız bir ayarın peşinden. O dönemki işte bütün Karl Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in bütün fotoğraflarını koymuşlar Sovyetler döneminden. Şurada da metruşkalar var. Tam söyleyemedim yine. Yani müze ya, restoran değil. Çok beğendim. Bir de yemeklerine bakalım. Hadi gelin. Abi şu halılar bile başlatıyor. Baksanıza ya içeriye. Hay. Şu an Rus. Çok sıcak hava bir yandan. Şimdi o Sovyetler döneminde yedikleri yemeklerden birazcık da deneyimleyeceğiz, tecrübe edeceğiz bakalım. Çok ilginç bir hikaye. Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım. İlk defa bunu canlı canlı yaşayıp size aktarıyorum. Abi ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Kıza sorsana hayat nasıl geçiyor diye. Merak ediyorum yani sadece. Например, как происходит вообще-то? В Острове очень интересная жизнь. Криминал здесь практически отсутствует. То есть кража очень-очень редко. Но в целом все прекрасно. Я счастлива. Peki buradaki asgari ücret ne kadarmış? Примерно 3500 приднестровских рублей. Kaç dil biliyormuş? А сколько языков вы знаете? Русский, Русский. ну и чуть-чуть английский. Rusça ve biraz da İngilizce biliyormuş. Spasiba вам огромное. Bu ülkenin şöyle bir sodası var. Bu da mı Sovyetlerden kalan bir gelenek acaba? Sovyetler markası mı yani? Evet, Yapma. Sovyetler Birliği'nin markası en eski markalarından bir tanesi. Adamlar resmen hala Sovyetleri yaşıyorlar teknik olarak. Teknik olarak tabii. Bildiğin gazozmuş, tadıyorum. Çok şekerli, tatlı, kokusu öyleydi. Tadı da bizdeki bir gazoz gibi. Pek bir farkı yok ama daha şekerlisi. Bu neydi abi? Burası bu Kıvas. Kıvas. Evet, Starinas özel lokal bir alkol Alkolsüz arpa suyu mu? arpa su. Evet. Oralet. Soğutulmuş. Gerçekten şu diyemiyorum. Arpa suyu. Tamam bira da arpa suyu. Çok farklı ya. Menü de geldi bu arada.
Bakın şöyle yine kırmızı ağırlıklı bir menü. Koca kaplı defter gibi. Şu şekilde İngilizce'de yazıyor her şey. Para birimleri hemen hemen aynı ama kendi paraları var. Az sonra para bozdurunca gösteririm. Genelde 80-500 ne yapıyor? 5 dolar falan yapıyor. Evet. 5 dolar yemek yiyoruz. Asgari ücretinin de 250 dolar olduğu bir ülkedeyiz sonuçta. Tam böyle Sovyetlerin döneminden bir işte Rus ezgileri olan bir yemek yiyeceğiz. Masayı şimdi donatıyoruz. Bayağı acıktık. Dışarısı da sıcaktı. Şimdiden yemeği bekliyoruz. Burada bir Sovyetler dönemine benzetmeye çalıştıkları yaşam alanı yapmışlar. Gelin göstereyim. Şurada sizi eski usul böyle pazar fileleri vardır ya, o karşılıyor bisiklet. Burada kesinlikle çalışmadığını düşündüğüm bir bilgisayar. Yani bunu da müze gibi kullanıyorlar artık. Şuradan içeriye girdiğinizde o dönemler tabii buzda kayıyorlardı, paten yapıyorlardı. Bir tane örnek paten ayakkabı koymuşlar. Neyse ismi. Işıkları da bak bizim için açtılar tanıtmamız için. Çok naif insanlar. Kız İngilizce falan da biliyor. Yani burada çocuklar mesela okumak için günübirlik Moldova'ya gidip geri de geliyorlarmış üniversitede okuyanlar ve isterlerse 5 pasaport sahibi olabiliyorlar. Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Transdniester. Yani istedikleri zaman bu 5'ini kullanabiliyorlarmış. Buna sahip olanlar da varmış. Muzaffer öyle dedi. Şimdi odaya geldiğinizde sizi böyle yine kırmızı ve bordonun hüküm sürdüğü bir yemek masası karşılıyor. Eski radyolar, televizyonlar, kilimler, dokuma halılar artık ne derseniz. Ve bir yandan hani bizim evlerimizde olur da eskiden misafir odasına böyle köşeye koyardık. Hiç kimsenin giremediği gizli odalar olurdu hani yemek takımları vesaire. Aynı onun benzeri ama çok eski. Yani şu herhalde bir 40-50 yaşında vardır. Nasıl ayakta kalıyor anlamıyorum hala. Yine burada da aynı benzer köşeyi yapmışlar ve o ambiyansı sizi yaşatmaya çalışmışlar restoranın içerisinde. Ben çok beğendim. Yani Moldova'ya sırf bunun için bile gelip şunu tecrübe etmek isterim. Kişinin evi de eskiydi, kişinin evi de farklıydı ama burası Sovyetlerin o vakti zamanındaki bütün izini sürdürmeye çalışan bir ülke olduğu için muadilini asla hiçbir yerde göremezsiniz. Kişinin evin benzerini Doğu bloğu ülkelerinde görebilirsiniz. Belarus'ta da görebilirsin mesela ama bunu hiçbir yerde göremezsin. Borş çorbası içiyoruz. Krema mıydı abi şu? Evet, yumuşatıyor. Yani kullandıkları çatal, bıçaklar bile o dönemden. Zaten açık açık diyorlar. Biz Sovyetlerin devamıyız. Bize değişen bir şey yok ki diyorlar. Nasıl? Vay, çok güzel. Afiyet olsun. Çorbanın yanında ne geldi biliyor musunuz? Şöyle ekmek, gayet lezzetli görünüyor. Kendileri yapmış gibi. Bakalım. Tam buğday ekmeği. En ilginci şu, vodka. Ben bunu su sandım. Çorbanın yanında vodka getirirler. Şu anda Sovyet ülkesi olduğunu iddia eden burada şaşlık yiyorum. Sen kalk Fethiye'lerden gel buralarda şaşlık ye. Onlara da bizden geçmiş. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Ya bildiğin işte şişte yapıp getirdi. Etleri sıyırıyoruz. Tavuklu da yapıyorlar. Et olarak da varmış. Ben etlisini seçtim ama tavuktan da deneyeceğiz. Değişe değişe. Oo, içi güzel görünüyor. Şöyle pişirmişler. Çok güzel. Pamuk gibi. Gerçekten beklediğimden çok iyi ya. Onun eti de güzel. Eti de çok lezzetli. Neymiş bu Sovyetler mutfağı? Bu da tavuk olanı. Çok güzel. Harika. Afiyet olsun. Beklentilerin çok üstünde. Yemeğimizi yedik. Puzzle'ın eksik kalan parçalarını tamamlamaya devam edebiliriz. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz kendinize. Bu kadar kapalı kutu olan bir ülke nasıl geçiniyor? Bu para nereden geliyor? Tarım. Sadece tarım yapıyorlar ve tabii ki Rusya'nın desteğiyle beraber ülkede para dönüyor. Çok zenginliği olmadığı için de günümüzde aslında oldukça da yoksul bir ülke. Arkamda gördüğünüz bir tank da işte Sovyetler döneminden kalan tank. Zaten bu insanlar da biz Rusuz diyorlar demiştim ya. Bunu iliklerinize kadar bu tankla da hissediyorsun, heykelle de hissediyorsun, alfabesinde de hissediyorsun, binalarda da. Onların şehitliğine geldik. 92'deki sözde bağımsızlıkları oluyor aslında. Çünkü resmi olarak tanınmadıkları için tam özel bir bölge ve bu da ateşte onların işte şehitleri için sönmeyen ateşleri. Böyle bir anma noktası yapmışlar ülkeleri için hayatlarını kaybeden insanların anısına. Çok şey var yani nereden baksan tutarsızlık burası abi. Doğru hiçbir şey yok. Çünkü doğru burada görece taraf tutmak gibi bir şey. Bunlara göre doğru olan karşı taraf için çok büyük yanlış. Bunlar da diyorlar ki hayır bizim doğrumuz Rusya. Hayır diyor diğerleri Moldova, hayır Batı diyor. Yani iki ucu şey olmuş, dengesiz terazi. En sonunda tabii ki de hani 91'de Moldova Cumhuriyeti ilan edildikten sonra resmi dili Romence olarak ilan ettikten sonra bu taraf tabii ki de bunu kabullenmiyor ve isyan ediyor. İsyan ettikten sonra da tabii
ufak çapta bir savaş başlıyor. 14. kolordu geliyor Rus ordusu. O söylenene göre o dönemde hani sadece Transdinyester'i koruyorlar ama isteseler Moldova'nın tamamını dahi alacak tesisata sahiplermiş. Bu güce sahiplermiş. Yani buradan şu anlaşılıyor. Aslında hani o günden bugüne ne kadar planlı, stratejik olarak bir hamle yaptığını görebiliyoruz. Transdinyester'i aslında koruyarak. Ukrayna ve Moldova sınırı arasında bir yerdeyiz. Bu nokta stratejik olarak o kadar değerli ki hem Ukrayna'yı burada kontrol edebiliyor, hem Moldova'yı kontrol altında tutabiliyor. Dinyester Nehri zaten Karadeniz'e akan bir... Burada onu kontrol ediyor. O yüzden geçmişten bugüne baktığınızda tabii ki de her şeyin planlı olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bir de şimdi ülkenin nüfusu 3,5-4 milyon ve burada yaşayan yaklaşık neredeyse yarım milyon insan var. Yani bu insanlar aslında Moldova'nın bir parçası ve hayatlarında bu şekilde Rusça ve Rusyaymış gibi devam ediyorlar. Dünyanın en büyük Lenin heykelinin şu an önündeyim. Dünya Sovyetler dağıldığında tam anlamıyla artık Sovyetlerin bitişinde bütün Lenin heykellerini yıktılar. Burası o kadar kabullenmiş ki en büyüğü şu an günümüzde bile burada ayakta kalmış. Muhtemelen bir arkası belediye binası gibi bir yer. Ülkeyi yönettikleri. En yukarıda bakın heykelin tam arkasındaki binanın tepesinde hem kendi bayrakları var hem de Rusya'nın bayrağı var yan yana. Yani Moldova'nın bayrağı bile yok. Çok ilginç. Gerçekten hani böyle bir yeri, ülkeyi hiç ziyaret etmemiştim. Hayatımda ilkleri yaşadığım bir gezi oluyor şu ana kadar. Şimdi şu meydanlarına geldik. Bakın arkadaşlar yukarıda bir dünya bayrak var. Yine Rusya ve Transdinyester'in bayrağını görüyorsunuz. Bunlar da bildiğiniz ülke olarak kendilerini kabul ediyorlar ya, il ve ilçelerin bayraklarıymış. Teker teker hepsini böyle koymuşlar. Farklı farklı flamaları var. Ülkeyi kurdukları zaman bakın şu ortadaki bayraklarını resmileştiriyorlar. Önceden Gagavuz Türklerine bağlıyken şu bayrakları varmış. Daha önceden de şu bayrakları varmış. Burada internette yanlış olan bir şey var. Birkaç videoda denk geldim. Şimdi buradaki insanlara da sorduk emin olmak için. Bu ülkeyi tanıyan ülkelerin bayrakları değilmiş onlar. Daha önceki bayraklarıymış. Buraya geldiğimizde de yeni bir şey öğrenmiş olduk. Valla şöyle bir aşağılara doğru gideceğiz, gezeceğiz. Nehir kenarı çok güzelmiş. Keşfetmeye devam ediyoruz. Bakar mısın araba nerede durdu? Ya şu kültürü nasıl öğrendiniz? Yok mu bunun kolay dağıtma şekli? Ben çantama koyayım da Türkiye'ye götüreyim. En çok buna özeniyorum. Hadi. Gerçekten helal olsun. Parka doğru gidiyoruz şimdi. Geniş bir caddeleri var. Onu geçtik. Şu da ünlü parkları. Parkın içerisinde dolaşırken bakın nehrin karşı tarafında kumluk bölgede, plajda insanlar yüzüyorlar. Nehre giriyorlar. Çok güzel bir parkın içinden şu an yürüyüş yapıyoruz. Çok huzurlu. İsterseniz bakın nehrin kenarında böyle bir otelde kalabiliyor musunuz? Park otel böyle kentin içerisinde, ülkede tabii ki turizm de olduğu için oteller de varmış. Hiç beklemediğim şeyler de var ya, gerçekten şaşkınım. Şöyle bir büfeden kahve alıyoruz. Şurada bakın popcornlar satıyorlar. Şurada pamuk şeker yapıyorlar. Yani kaç paraymış? Allah'ım $1 falan ya. Dünyanın hiçbir yerinde $1 kahve içmemiştim. Bunu da deneyimlemiş olduk. Nasıl gidiyormuş hayat? Mutlu mu? Какая у вас обстановка? Живем, работаем. Надеемся, что все будет хорошо. Tabii ki de çalışıyoruz ve umut ediyoruz ki her şey daha güzel olacak. Geçinip gidiyoruz dedi yani Geçinip Türkçesi. gidiyoruz. Kahveleri aldık. $1 kahve keyfi. Gayet güzel. Kesinlikle. İstanbul and Antalya. Sevmiş mi? Can you speak English? A little. A little. Yeah. Did you like it? Türkiye? Sevdim Very ya. beautiful. Very good. More flowers. Ha. Green banana. Antalya, very beautiful. Antalya. Ya. Да, мы Türkiye'yi Стамбуле, seviyorlar. но, Have you ever been to Russia? была, но как будто из города не выезжала. Şöyle diyor, biz sonuçta diyor çok büyük bir ülkeydik, beraberdik diyor. Sanki çocukluğumda farklı bir şehre gidiyormuşçasına hissettim diyor. O kadar Rusya'yı seviyorlar. Rusya'yı Seviyorlar. I see. I hope you are gonna be peaceful here. We just wanna say something to Turkey. Всем привет. Herkese merhaba. Приезжайте сюда, посмотрите, здесь очень красиво и очень тихо. Все туристы говорят, что здесь высыпаются, очень хорошо спать. Doğası da güzel ya. Doğası da güzel. Чистый воздух, отдыхаешь, Tertemiz havası var. релакс. Thank you. Bye bye. Abi günlerdir Moldova'dayım. Buraları geziyorum. Bu kadar konuşan insan görmedim. Demek ki Rusça bilmek lazım. Yani kadın resmen bizim gelip sohbet etmemizi bekliyormuş. Ne anlattı? Daha da sıkılmış burada.
O da olabilir. Çok sakin çünkü. Çok sakin de iyi. Hayatımın ilk 30 yılı dedi ya. Kaç Ben dedim, yaşındaydı? Kaç yaşında olabilirsin ki yani? Genç gösteriyorlar. Bakımlılar da hayattan da keyif almayı seviyorlar. Güzel insanlar ya. Gerçekten İyi insanlar. iyi insanlar. Bir de hayatın aslında tadını çıkarmayı biliyorlar. Çünkü Evet. somurtarak insanlarla iletişim kurmadan, bir paylaşım içerisine girmeden yani çok fazla da bir yaşamanın bir anlamı yok. Mesela Türkiye'de ne kadar yanlış biliniyor Moldova. Ben buraya gelince şok oldum. Yani insanların sokaktaki yol vermesinden tut bir yere gittiğindeki o yaklaşımına kadar hissediyorsun. Böyle gayet eğitimli, gayet saygılı, kendini geliştirmiş bir toplum. Kesinlikle. Düşündüğümüz gibi değil yani. Yani öyle bir algı tabii ki Sovyetlerden ayrıldıktan sonraki artık çok geride kaldı. Vize serbestliği tanıdı Avrupa Birliği. Özellikle o vize serbestliğinden sonra insanlar seyahat etti, yurtuna Avrupa'da çalışıyor şu an. Yerel halkın yarısından çoğunun en az ailelerinin bir ferdi Avrupa'da çalışıyor. Tabii buraya gidip gelirken tabii ki de kültür etkileşimi de oldu. Daha önceden tabii bu kadar yayalara öncelik vesaire de verilmiş. Yasa anlamında ve suç oranında muazzam bir şey vardı. Yani sıkıntıların tamamı vardı burada ama insanlar burada daha az bir popülasyon olduğu için daha hızlı ülkeye adapte oldu Avrupa'ya. Şu anda da 2030'da Avrupa Birliği 1 Ocak'ta Avrupa Birliği'ne %100 giriş yapacaklarını söylüyorlar. Yani şu an bundan 6-7 yıl sonra geldiğinizde Moldova'yı tanıyamayacaksınız belki. Bakalım neler olacak. Geliriz. 6-7 sene sonra da geliriz. Şimdi nehir turu yapmaya gidiyoruz. Şöyle eski bir iskeleye geldik. Bakar mısınız? Tekneye bineceğiz. Böyle bir tekne bizi nehirde gezdirecek. Şurada vallahi Coca-Cola reklamı gördüm. Tam bunlar komünist olmamış. Tam olmamış yani kapitalizm gelmiş abi. Teknemize hoş geldiniz. Bangır bangır bir Rusça müzik var. Burada şimdi teknede olacak da tura çıkacak da derken baktık abla bira içiyor, keyif yapıyor orada. Dedik sokakları gezelim. Çünkü onlara kalırsak böyle keyfi olacaktı. O yüzden şimdi burada böyle parklar falan var, alışveriş merkezleri var, marketler var. Onları göstermek istiyorum size. Akşam olmadan onları da görelim. İnsanlar böyle tek katlı evlerde yaşıyorlar. Küçücük aslında her şey. Bakın. Şimdi çok meşhur bir parka geldik. Burayı görmeden olmazdı. Burada bir park var. Adı Zafer Parkı. Sanki bir Netflix dizisinde hani Çernobil dizisi vardı ya. Onun setine gelmişiz gibi. Bir dönme dolap görüyorsunuz arkamda. Hani 50 sene mi 60 sene mi artık ne kadar eski bilmiyorum. Ama uzaktan bile baktığınızda sanki böyle bir film sahnesinin içerisinde empati yapıyorum. Biz de o zamanlarda yaşayabilirdik. Burada bizim de çocuklarımız oynuyor, eğleniyor olabilirdi. Ama aslında buradaki hikayelerin çoğu ne yazık ki şu an günümüzdeki gibi mutlu bitmedi. Milyonlarca insan açlıktan ve kıtlıktan öldü Sovyetler sürecinde ve bunların hepsini size anlatmıştık. İşte bu kentteki de en önemli park burasıymış. Her şey sanki terk edilmiş gibi. Şu an parkın içinde dolaşıyoruz. Vallahi en çok burayı beğenmiş olabilirim. Belediye çalışmamış burada bak. Ya da nostaljik bir hava katmak için burayı bırakmışlar. Onu hissettik. Baksanıza ya bu nereden baksan 40-50 senelik mesela. Çok ilginç bir yerdi burası ya. Yani şurada gördüm diyeceğim hiçbir detay yok. Abi ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Yani neden bunu yaptıklarını ikimiz de şu an idrak etmeye çalışıyoruz. O kadar o bırakılmış ki park, her şeyi böyle sanki zamanla eskisin de burayı biz bir müzeye çevirelim, gelip görsünler demişler gibi. Burası da oyun alanlarından bir tanesi mesela. Şerif marketlerinden birine hadi biz de girelim gelmişken. Bakalım burada neler satıyorlar. Abi bütün markalar var. Arkaya baksana elektronik. Oho. Şimdi direkt insanları çekmek istemiyorum rahatsızlık vermek istemediğimiz için. Burada şimdi para bozdurabiliyor muyuz? Evet, para bozdu. Tamam. Para bozduracağız. Gelmişken bir paralarını da gösterelim. Yine bir para sorunu yaşadık. Şimdi normalde paraları şunlar. Bakın bu şekilde ruble kullanıyorlarmış. Transdniester rublesi. Rus rublesiyle karıştırmayın. Kendi paraları yani. Tabii. Abi bakın şimdi. Abi şu parayı gösterelim önce. Bu para buradan başka hiçbir ülkede kullanılmıyor. Yani çünkü tanınmıyor ülke. Parasını nasıl tanınsın? Şu da dünyanın en tatlı hediyelik eşya parası. Aslında bunu para olarak da kullanabiliyormuşsunuz ama aslında hediyelik eşya olarak kullanılıyormuş. Yani ticaretten çok hediyelik amaçlıymış. Böyle 4 tane para aldık.
Kaç para abi bu? Bir ya sadece. Hiçbir değeri yok. Tabii bunların toplamı aslında 200 TL civarında tutmuş oldu. Yani 5 Ama dolar. tabii şöyle hediyelik bir banknot da veriyorlar. Bu şekilde bir dosyada veriyorlar. Bak şöyle Bunu göstereyim. böyle yerleştiriyorsunuz ve bu size hatıra kalmış oluyor. Daha çok turistik bir şey bu. Evet, turistik bir şey. Günlük hayatta kullanılan bir şey değil tabii. Hayatımda ilk defa böyle paramsı bir şey görüyorum. Tam para da diyemiyorum buna yani paramsı. Her yerde o kadar rahat çekim yapabiliyorum ki kimse gelip şu ana kadar bir kere bile uyarmadı. Ve az önce meyve sebze reyonunu geçtik. Bakın burada içecekler, burada konserve bakliyatlar, balıklar ne ararsanız var. Ve bilirsiniz dünyada en çok sevdiğim şey böyle market, çarşı, pazar gezmektir. Şimdi onu da yapalım sizlerle beraber. Bu arada şu ana kadar videoyu beğendiyseniz lütfen güzel yorumlarınızı da eklerseniz sevinirim. Güzel çaba verdik bu gezi için, yolculuk için. İnşallah sizlere de katma değerli böyle haberdar olmadığınız bir diyardan güzel bir video oluyordur. Denizciğim severek izliyoruz. Ekranların başında sana iyi yolculuklar diliyoruz. Dünya turunun devamı gelsin gibi yorumlarla desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakalım marketlerinde neler var. Arkadaşlar Pepsi var. Geri çekiliyoruz. Yeterli mi? Burada Rus içecekleri var. Bir dünya. Şurada Mirinda diye sattıkları işte sarı kola var. Var abi var. Her şey var. Burası da direnememiş. Son karede düşmüş. Bizim 90'ların çikolata reyonları bakın. O eskiliği hissettiniz mi? Şurada bakar mısınız? Envai çeşit peynir var. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bak şurada Oreo'ya kadar var. Gelmiş. Milkalar da gelmiş. Kinderler de gelmiş arkadaşlar. Tamam %99'u Rus malı ürünlerin. Ne kadar güzelmiş şu ya. Ambalajı baksanıza. Ama genel olarak buraya da kapitalizm tam anlamıyla girmiş. Şu vodkalar falan 3 dolar. Burası da içki kısmı. Zaten bu Rus kültürünün olduğu bütün ülkelerin en zengin reyonları tahmin edersiniz alkol reyonları. Dünyada en çok işte vodka, şarap içen ülkelerden bir tanesi. Hal böyle olunca da çok uygun. O yüzden burada da çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Bak denize kıyısı yok ama hep burada ithal karidesler, kalamarlar, ahtapotlar, burada tavuklar dondurulmuş hep. Keza burada etler. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyor musunuz? Benim için yeterli oldu. Bu elimde gördüğünüz bir dondurma. Ben bunu sanayi sandım. Şu şekilde paketlemişler. Üstünde böyle Rusça bir şeyler yazıyor. Dayı aldı. O seçti dondurmayı. 11 yazıyor. Ne yazıyor abi? 11. Ne demek? Markasının ismi mi? Markası değil de dondurmanın çeşidi. Hani Ha. bizde nasıl hani Kahramanmaraş. Bakalım bu nasılmış tadı ama. Güzel mi? Böyle bir şey. Hiç dondurmaya benzemiyor. Bisküvinin arasına krem şanti konmuş ve dondurulmuş gibi. Dayı öyle bir yedi ki aşk yaşadı dondurmayla. Vallahi parmaklarını yalaya. Ha. Krem şantili dondurma yiyorum. İyi geldi. Nasıldı? Beğendiniz mi? Sizleri zamanda yolculuğa götüreceğimi söylemiştim. Gerçekten farklı bir yere gittiğinizi hissediyorsunuz. Daha ilk o sıradan girmeye başladığınızda o arabalar bekliyor ya gümrükte. Oradan itibaren köprüye geçiyorsunuz. Karşıdan gelen troleybüsler, binaların eskiliği, alfabeler, bütün o reklam tabelaların solukluğu. Yani farklı bir yerdesin ya. Muadili şurası diyeceğim bir yer değildi. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Adamların aslında benimsedikleri felsefe marketlerdeki her şeyin olması ya da işte ellerindeki telefon değil. Devlet sistemi yani kurdukları düzen sisteminden övünüyorlar. Yani diyorlar ki biz sosyalist bir devletiz kardeşim. Devlet bize bakar, ev yapar, elektrik, suyumuzu verir. Üstüne de 253 dolar para verir. Bu arada bir şeyi fark ettim marketlerde. Bir makarna 1 dolara falan geliyordu yaklaşık olarak. Özellikle savaştan sonra orada da fiyatlar artmış. Yani artık ben nerede ne olduğunu kestiremiyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere Transdniester gibi bir yerin haritada dahi olmayan internet uzantısı bile Moldova. Düşünün kendi internet uzantısı yok. Çünkü kabul görmüyor olan bir yeri elimden geldiğince anlat. Zamanda yolculuk yapma konusunda gerçekten bunu hissettim mi bilmiyorum ama farklı bir yere gittiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Bu ülkeye hayalet ülke denmesinin sebebi de gördüğünüz üzere ne internet çekti, ne telefon çekti, ne kart kullanabildi. Banka bile bir tek siber bank vardı, Rusya'nın bankı. O yüzden bu kadar söylentiden sonra ve bu kadar internette gördüğüm kaynaklardan sonra bizzat kendimle görüp bunu tecrübe etmek istedim. İnsanları da biraz videonun içine dahil etmek istedim ki hep diyorum ya size ben dünyayı niye geziyorum? Tek bir amacım var. Mutluluk. Yani mutluluğun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Mutluluk zenginlik mi, fakirlik mi, eğitim mi, dağda yaşamak mı, şehirde yaşamak mı? Bunu arıyorum. O yüzden dünyaya bu kadar kapalı bir ülkenin sözde nasıl olduğunu görmenin yanında insanların mutluluğunu çok merak ediyordum ve yorumları zaten sizler de gördünüz. Ben çok keyif aldım. Yaklaşık 13-14 saattir ayaktayım ama çok güzel geçti. Hem Moldova'nın
o bağ kültürünü, şarap kültürünü, kale kültürünü size göstermiş oldum. Hem de tabii ki en önemli yer olan Transdinyester'i elimden geldikçe sizlere aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde de inşallah sizlere buradaki Gagavuz'lerini anlatacağım. Gagavuz'a gideceğiz ve bu arada akşam yemeği yemeyi unuttum. O yüzden yorgunluk başladı. Onları aktarıp sizlere orada da insanların yaşamlarından kesitler aktarmak istiyorum. Sağ olsun arkadaşlar da çok iyi, çok ilgileniyorlar. Her şey konuda bir fikirleri var ve çok güzel, dolu bir şekilde gezebiliyoruz. İnşallah sizler de bu çok az bence bilinen ülkeye dair güzel gezi rehberlerini görüyorsunuzdur. Zaten detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan yine bakarsın. Elimden geldikçe bu kadar anlatabildim. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Hem ülkeye hem Transdinyester'e dair bu videom. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten haberdar olacaksınız. Ve özellikle bu ülkeden sonra öyle bir yere götüreceğim ki sizi, benim de böyle rüyalarımın bölündüğü, muhtemelen internette çok az Türk'ün gittiği bir yere gideceğiz. Instagram'dan da takip edersiniz, bir hayalin peşinde hesabımdan. Oradan da görebilirsiniz anlık gezilerimi. Umarım bu dünya turlarım sizlere de, gitmeseniz bile en azından evinizde otururken dünya ile ilgili bir ön izlenim, fikir, coğrafya bilgisi anlamında bile katma değer sağlıyordur. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.